Herkese merhaba. Yeni bir istifa ettiren fikirler videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konuğum Sedat Bey. Aslında Sedat Bey çok beklenmedik bir konuk benim için. Yani daha önce planlanmış bir konuk değil. Şöyle özetleyeyim. Hatırlarsanız nasıl satılırla ilgili bir video çekiyordum. Nasıl satılır yumurta videosuydu. Burada iki farklı yumurtayı satın almıştık. Bir tanesinde kırık çıkmıştı ve kötü bir paketleme vardı. Diğeri de muntazam bir paketi vardı. Gördüğünüz üzere yumurtalardan zaten bir tanesi kırılmış, bir tanesi çatlamış. Tabii ki burada hiç fire yok. İkinci pakette hiç fire yok. Şimdi kırık çıkan yumurtaları satan kişi aslında Sedat Bey'miş. Kendisi bana ulaştı ve askerde sevgilimden dahi almadığım güzellikte bir el yazısı mektupla bana kendisi ulaştı ve teşekkür ederim bu arada hediyeleriniz için. Yumurta, tavuk ve bal hediyelerini kendisi bana iletti. Ve çok güzel de bir mektup yazdı bana. Ben o mektubu aldım. Tabii önce zannettim. Hani internetten herhalde bir şeyler aldık, o geldi diye zannettim. Önce Tuğer Bey dikkatine yazıyordu koli üzerinde. Ve mektubu aldığım zaman ilk cümle şuydu. Merhaba Tuğer Bey, size gelen 15'li yumurtanın ben göndericisiyim diye başladı. Ve ben o an hani hem şaşırdım hem güldüm. Hoşuma da gitti açıkçası. Mektubun çok detaylarından bahsetmeye gerek yok. Zaten siz anlatmak isterseniz anlatırsınız elbette. Gerçekten güzel ve benim hoşuma giden detaylar var içerisinde. Teşekkür ederim. Sedat Bey, o gün yumurtaları ben mesela tabii ki alırken bu arada şey yapmıyorum. Şu satıcıdan alayım, bu satıcıdan alayım ya da şunu tanıyorum, bunu tanımıyorum diye ürünleri almıyorum. Rastgele alıyorum. Yani Trendyol'a giriyorum ben. Artık orada hoşuma gitsin gitmesin karşıma çıkan 2 ya da 3 ürünü rastgele satın alıyorum. Daha sonra buraya getiriyoruz. Nasıl satılır video serisi dahilinde bunları çekiyoruz. O yüzden sizinle karşılaşmamız, tanışmamız tesadüf olmuş oldu. Siz bana bir mektup gönderdiniz. Bu yumurtaların sahibi benim dediniz ve ben de sizi buraya davet ettim. Çünkü hikayenizi gerçekten çok merak ediyorum. Trendyol üzerinde satış yapıyorsunuz ve yumurta satıyorsunuz. Zor bir sektör. Zor bir sektöre girmişsiniz. Tabii ki yumurtaları ben nasıl paketlediğinizi sonradan sizin gönderdiğiniz örnekleri görünce anladım. Biraz bahseder misiniz? Yani nasıl iş yapıyorsunuz? Sadece yumurta mı satıyorsunuz? Biraz Sedat Bey'i anlatır mısınız bize? Tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Çok iyi videolar çekiyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim ve e-ticarette gerçekten benim yol haritam sizsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunu da ilk kez söylüyorum size. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, Adabahçe Tarım 2019 yılının Aralık ayında kuruldu. Bunun öncesinde 3 yıllık bir çalışma yaptım ben. İşte nasıl olur, hangi sektöre girmeliyiz, büyükbaş, küçükbaş, tavuk sektörü. Daha sonradan eşim benim normalinde ses mühendisi, dublaj işleri yapıyordu büyük bir firmada. Ancak çocuğumuz olduktan sonra artık ev hanımlığına geçti. Ama içimizdeki o işte girişimcilik ruhu bir türlü gitmedi. Ben de bir yerde taşeron firmada çalışıyorum normalinde. Daha sonradan Adabahçe Tarım'ı kurmaya karar verdik 2019 yılının Aralık ayında. Oğlumuzun ismi Adahan. Onunla bir badem bahçesi kuralımla başlayarak Adabahçe'yi birleştirerek bu firmayı kurduk. Yumurta sektörüne girdik. İlk başta 25 tane tavukla başladık biz bu işe. Kendi tavuklarınız var. Tabii. Kendi. Bütün tavuklarımız bizim kendi. Anlaşmalı çiftliklerden de şu anda alıyoruz. Çünkü yetersiz kalıyoruz. O videoda lafınızı keseyim. Şöyle bir yorum yapmıştım zaten. Bu yumurtalar üzerinde damga yok. İki şekilde yorumlanabilir demiştim. Ya kendi tavukları var, organik olarak tavuğun altından alıp gönderiyorlar. Ya da işte bu işi kayıt dışı yapıyorlar. Yani yanlış yapıyorlar anlamında söyledim. Demek ki doğruymuş yani. Siz gerçekten tavuğun altından alıp o yumurtaları müşteriye gönderiyorsunuz. Tabii ki Adabahçe Tarım olarak gerekli tarım ilçe olsun, işte tarım il olsun, vergi usul kanununa uygun olarak tüm çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi faturalı olarak zaten devam ettiriyoruz. Zaten olması gereken de bu aslında. Evet. Hem tavuk satışı yapıyoruz, bal satışı yapıyoruz, arılarımız var. Bana tavuk göndermişsiniz hediye olarak. Orada kesip mi gönderdiniz? Tabii, onlar bizim Gökçeada'daki çiftliklerimizden. Bizim Gökçeada'da etlik tavuk çiftliklerimiz var. Onların yumurtalarından faydalanmıyoruz. Sadece etlik olarak onları değerlendiriyoruz. Toplu kesim yapıyoruz. Kestiğimiz anda -45'te donduruyoruz. Kesildiği anda. Ve İstanbul'a sevkiyatını o şekilde sağlayıp yine taze donuk olarak müşterilerimizin sofralarına ikram ediyoruz. Aynı zamanda da kendi evimizde de bunları kullanıyoruz. Oğlumuz doğduğunda atopik dermatit egzama olarak doğdu. Her türlü gıdaya karşı bir tepkisi gösterdi. Bizim alerjisi vardı. İstanbul Büyükbakkalköy'de bir 7 dönümlük bir yerimiz var bizim. Sonra bir gün eşime dedim ki, yani doktorlara falan götürdük. Dedik ki herkes diyor ki işte gıdadan, ama yumurta da tüketmesi lazım. Süt de tüketmesi lazım. Eşime dedim ki yani neden biz tavuk atmıyoruz? Yerimiz var. Bir 25 tavuk alalım dedim. Tavuk pazarına gittim. İlk
ticari kazığım mı diyeyim artık, ne diyeyim, doğru kelime nedir? Orada yedim, eski tavukları aldım falan derken kendimizi geliştirmeye başladık. Diğer bilgilerle, çiftlik bilgileriyle falan ve yavaş yavaş üretmeye başladık. Peki yani bu kadar yani hassas bir üretim sistemi kurmuşken neden benim aldığım yumurtalar kırık geldi? Yani ya da işte paketlemesi de çok kötüydü. Yani çok iyi değildi açıkçası. Yani şimdi yalan söylemeye gerek yok. Evet. Neden öyle geldi? Şimdi ben buna kötü şans diyorum. Bana denk geldi bir de. Yani. Kesinlikle öyle. Zaten mektubumda da belirttim. Evet. Çok aşırı derecede özen gösteriyorum. Yani eşim olsun, ben olayım. Çünkü birebir her satışla ilgileniyoruz. Kargoyu çıktığımız zaman bu kaç günde alıcıya ulaştı? Bunu takip ediyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim bu esnada size, sonra sorunuza cevap vereyim. Bir gün bir kargo sipariş geldi Trendyol'dan Kadıköy'de. Biz de Maltepe'den kargo çıkartıyoruz. Çünkü Kandıra olsun, Gökçeada olsun bütün yerlerimiz Maltepe'deki depoda toplanıyor ve oradan sevkiyat yapılıyor. Her şey kontrol altına alınıyor. İşte tarım ilçe kayıtları yapılıyor, bilmem ne falan. Ondan sonra bir hanımefendi 2 adet koli yumurta istedi. O zaman bir kargo firmasıyla çalışıyordum. O kargo firmasında Maltepe'den Kadıköy'e tam 15 günde bu kargo gitti. Tabii ki ben takip ediyorum tek tek hepsini, ne zaman ulaştı, ne 15 yaptı. günde bozulur herhalde yumurtalar değil mi? Yok, 27 gündür. Çünkü biz anında topladığımız gibi yapıyoruz. Su değmediği sürece, yıkanmadığı sürece, soğuk sıcak teması olmadığı sürece en az 27 gündür. 27 günde ama Maltepe'den Kadıköy'e gitmesi 15 gün çok uzun bir süre. Evet. Ondan sonra ertesi hafta hanımefendi tekrar sipariş verdi ve ben bir not yazdım kendisine. Dedim ki işte ismini söylemeyeyim hanımefendinin. Hanımefendinin böyle böyle kargonuzu takip ettim, çok özür diliyorum dedim. Bir de ufak bir hediye paketiyle ayrıyeten gönderdim. Bu da tabii ki insanların hoşuna gidiyor. Çünkü bizim de hoşumuza gidiyor. Eşim ayrıyeten takip ediyor. Ben ayrıyeten takip ediyorum ve ulaşıyoruz. Size geldiğimiz süreçte şöyle oldu. Bizim aslında yumurta sektöründe özellikle kargoda, toptan ayrı bir zaten olay da, kargoda yaşadığımız çok büyük sıkıntılar var. İşte nedir bunlar? Yumurtayı kargolayabileceğimiz ürünleri tedarik etmekte çok zorlanıyoruz. İşte kolisiydi. Her yerde bulunmuyor mesela. İşte yumurta viyolü inanılmaz derecede pahalı. Çünkü Viyol dediğiniz bu yumurtaların sarıldığı sünger. Sünger. Sünger viyoller, köpük viyoller dediğimiz, köpük viyoller içine yerleştirdiğimiz. Evet. Onlar şu an aşırı pahalı. Mesela geçen gün tekrar bir alım yaptım. Viyol başına 2 lira kadar bir zam gelmiş. Bu arada geçen bu yumurta videosunun altında bir yorum gelmiş. O yorumu da söyleyeyim ben şimdi. Diyor ki ya altı üstü yumurta satıyor. Okudum. Yaptığı pakete bak. Yani ne kadar kar ediyor ki? Kaça Evet. satıyor ki bu paketi yapıyor diye. Aynen öyle. Şimdi Çok karlı değil o zaman. Şöyle, şimdi onlu yumurtada o köpük viyolü kullanmak tabii ki karlı değil. Yani tabii ki satıcının illaki bu konuyla ilgili bir tasarrufu, bir düşüncesi, bir stratejisi vardır. Ayrı bir şey ama bahsettiğimiz o köpük viyolün, yumurta köpük viyolünün tanesi 9,5 lira. Siz şimdi bir onlu yumurtaya bunu gönderdiğiniz zaman zaten kârı bırakın. Yumurtayı kendiniz dahi üretmiş olsanız. Ki şu an biz üretim yapıyoruz. 24 liradan 23 liradan birinci sınıf ürün kullandığımız halde bir yumurtayı, yani 30'lu bir yumurtayı mal edemiyoruz. Başka bir teknikleri vardır. Farklı bir üretim oluyordur. Ona bilemem yani. Tabii ki herkesin kendine göre bir stratejisi var. Ama onlu bir yumurtada zaten satış maliyetleri belli Trendyol'da. Kesilen komisyonlar belli. Kargo maliyetleri belli. Gönderilen ürün 4 desi büyüklüğünde ve 14.75 sadece kargo bedeli var. Doğru. Üzerine bir de bunun onlu yumurta bedelini koyup, üstüne bir de köpük viyolünü koyup, üstüne bir de filesini koyup, bir de paketini yapıp, özellikle bir de üstüne havalı paket yerleştirirseniz. Bir de içine 20 lira koyayım diyor. yani hani iyice zarar ettiniz yani. Ama tabii ki o satıcımızda illaki bir stratejisi vardır kendi kafasına göre. Belki başka bir amaçla gidiyordur ama sizin bir yorumunuzu da okudum Tugay Bey. Şöyle demiştiniz, işte belki bundan kâr edilmiyor ama farklı bir üründen farklı şekilde kâr edilme olabilir demiştiniz. Ama ben burada şuna katılmıyorum, bu yumurta için geçerli değil. Çünkü yumurta çok riskli bir olay. Gönderdiğiniz zaman, kırık çıktığı zaman 30 tane yumurta normal gitsin, 29 yumurta. Bir yumurta kırık gitsin. Kokuyor, kötü kokuyor. Hem kötü kokuyor hem altına bir yorum yazılıyor, yumurta kırık geldi diyor mesela. Veya işte çok beğendim diyor, 3 yıldız veriyor.
Veya işte çok farklı bir şey oluyor, çok farklı yorumlar yapılıyor. Şimdi ben aldım mesela, şimdi kırık geldi. Evet. O kadar kötü kokuyordu ki, çünkü bozulmuş yani. Kırılan yumurta yolda bozuluyor tabii ki. 2 gün bile geçse bozuluyor. Yani şimdi normalde ben onu alıp evime götürüp yemezdim. Şimdi yalan yok. Yani neden kırık geldi? Yani tamam, kargoda kırılmış olabilir ama diğerininki kırık gelmedi. Diğerinki sağlam geldi. Biraz hesap soruyor gibi oldu ama. Yok çok doğru söylüyorsunuz. Yani, bunları konuşmamız lazım. Tabii. Yani mesela diğer müşterilere, mesela Van'dan biri sipariş verdiği zaman bu yumurtalar kırık gitmeyecek mi ona? Daha çok kırılır. Şimdi onu da şöyle anlatayım. Aslında onu anlatacaktım. Şimdi siz yumurta siparişi verdiğiniz zaman, ben tabii o günü tekrar sizin videonuzdan sonra hemen araştırdım. Sizi buldum. Hangi firmada olduğunuzu buldum. Nereye gittiğini buldum. Ve o günün bir detaylı taramasını çıkardığım zaman o gün 17 tane siparişimiz olmuş ve bunun 7 tanesi 15'li yumurta. Bu 7 yumurtanın bir tanesi yakın bir adres, diğerlerinin hepsi il dışları. Mersin, Van, Diyarbakır, işte Muş, Trabzon, Samsun gibiydi. Ve elimde herkese yetecek kadar yumurta paketim vardı. Ama sizde yoktu. Şöyle oldu. Ben hemen tabii arabaya atladım. Bütün kolicilere gittim. Tek tek arıyorum. Bana kocaman koliler gösteriyor. Başka yok abi falan filan tarzında. Sonra dedim ki tabii biz o yumurtaları tek tek fileliyoruz aslında. Ancak bu fileyi temin etmekte zorlanıyoruz. Bazen çok nadir kişiler bunu yaptıkları için bugün verdiğiniz sipariş size 10 gün sonra gelebiliyor. Bunun öneminde tabii ki sizin videonuzdan sonra aldık. Ne yaptık? 3 tane, 4 tane çuvallar şeklinde filelerimizi yaptık. Süper. Çünkü dedik ki ya bak, bu bir hata. Bu bizim bir hatamız. Olmaması gereken bir hata. Sonuçta bu müşteriyi ilgilendirmez. Bu bizim hatamız. Kesinlikle. Yani bu müşteriyi ilgilendiren bir durum değil. Bunun önlemimizi almamız lazım dedik. Ne filemiz kaldı o gün size? Yani 3 tane file kalmıştı. Şimdi 15'li yumurtaya 3 tane file koymak, hadi ya bunlar kırılmasın, bunları yiyin de geri kalanını idare edin deyin. Dedim ki ya yakın yer, hani diğer bölgeler daha çok şeyden geçecekler. Oradan oraya inecek, oradan oraya inecek, oradan oraya inecek. Dedim ki artık yapacak bir şey yok dedim. Aynen bugün gibi hatırlıyorum onu da. Ki mektubumda da yazdım. Evet, artık dedim yani yapacak bir şey yok. Artık böyle gitsin, kısmet dedim. Bir şeyle olmaz dediniz zaten. Ya size denk geldi. Ama gerçekten çok özür diliyorum gerçekten tekrardan. Ve belki de iyi şeyler olacak. Kesinlikle. Belki de iyi bir şeye denk geldi. Yani her şerde bir hayır vardır kesinlikle derler. Böyle bir sistem oldu. Normalinde biz onlara özel paketlerinde tek tek fileli bir şekilde barkod numaralarında, hepsini özel ambalajlarında, özel kutularında, onların ölçümlerindeki özel kutular. Mesela işte bir kolici bulduk. Bu kolici bize özel üretim yapıyor. Özel olarak gönderim sağlıyor. Hepsinin santimlerini ölçtük. Ve kendimizi aslında geliştiriyoruz. Hatalarımız tabii ki var. Kaç satış oluyor günde aşağı yukarı? Trendyol'dan yüksek satışımız oluyor. Ya adet bazında. Yaklaşık 25-30'a yakın satış gerçekleştirebiliyoruz, tavuk hariç. Tavuk da satıyorsunuz. Tabii biz bunun yanında tavuk satıyoruz. Ondan sonra ballarımız kendi üretimlerimiz, kendi arılarımız var. Gerçekten hakiki bal üretiyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan. Bal satıyoruz. Bunun yanında annemin ve babamın teşviğiyle tarhana üretimine başladık. Onun ismini de yeniden patentleyerek işte Adabahçe Tarım anne elinden tarhana olarak. Dün işte satışı kabul edildi Trendyol'da. Tekrardan sirke satışı yapıyoruz. İlikli kemik suyu satışı yapıyoruz. Gerçek, bunların hepsini hakiki olarak üretiyoruz. Çünkü her sofranın biz kıymetli olduğuna inanıyoruz. Muhtemelen bir daha karşılaşacağız. Çünkü ben ürün satın alırken satıcı adına bakmıyorum. Yani atıyorum bal videosu çekmek istiyorsam, bal nasıl satılırla alakalı video çekeceksem gidiyorum, kim satıyor? Ahmet satıyor, Mehmet satıyor. Ona bakmıyorum. Tık tık alıyorum, geçiyorum. Yeniden karşılaşma ihtimalimiz var o yüzden demek. Seve seve yani. Çok memnun olurum bu sefer, en azından açıldığı zaman gururla bakın videoda falan. Çünkü ben sizin videonuz işte yumurtayı gördüm. Başlıkta da bizim paketimizi tutuyorsunuz. Evet. İşte dedim bu, hemen bilgisayarın başına geçtim. İşte konuşmanız bitti, dakikalar ilerledi. Eyvah dedim, ne oluyor dedim. Ondan sonra işte hanımla falan, işte çocuk bir yandan baba falan. Oğlum dur bir dakika, işte bak bunu incemem lazım. Rezil olduk falan gibi. Şeyden dolayı sıkıntı çekiyoruz. Tekrar söylemem gerekirse.
ürün paketlemede ve kargo ürünlerinde özellikle yumurta olduğu zaman her şey fahiş fiyat oluyor. Evet. Çünkü evet çok kırılabilir, çok riskli bir ürün. Değiyor mu peki yaptığınızda? Yani günde 30 tane satış, paket pahalı diyorsunuz, kargo pahalı vesaire. Yani çok da kar bırakmıyor anladığım kadarıyla. Değiyor mu yani yaptığınıza? Kar ediyor musunuz? Şöyle, Trendyol veya işte değişik mağazalarda satış, e-ticaret üzerinden yaptıklarımızdaki amacımız şu. Az kar, çok satış. Sürümden kazanmak istiyoruz. Çünkü bizim sadece Kandıra'daki çiftliğimizde 7.000 tane tavuğumuz var. Bakkalköy'deki çiftliğimizde 1.000-1.500 tane tavuğumuz var. Gökçeada'daki çiftliğimizde etlik olarak onların yumurtalarından faydalanmıyor. Yani o bölgeye satıyoruz. Horoz var mı? Horozlarımız tabii ki var. Onlar bizim kuluçkalık yumurta üretiminde kullandığımız ayrı kümesleri olan. Horozlar yumurtluyor mu? Horoz yumurtlar mı? Yumurtlar. Çok nadirdir ama bu. Yani çok nadir gören, bu genetik bir sıkıntıdır aslında. Aynı çift sarılıda olduğu gibi. Horoz yumurtası da çok nadir çıkar. İnsanlar sevinir. Hani gördüğü zaman kümesinde horoz yumurtlamış falan diye çok küçük ölçekte bir yumurta çıkar, bizim kılavuz yumurta dediğimiz. Ama aslında o genle alakalı bir sıkıntıdır. Bu olay çift sarılıda da var. Peki pardon, bir şey soracağım. Bilmediğim için soruyorum. Merak edenler de vardır belki. Şimdi horoz yumurtlamıyorsa yumurta benim bildiğim tavuk tek horoza ihtiyaç olmadan yumurtlayabiliyor. Tabii Yumurta ki. satıyorsunuz sonuçta. Tabii ki. Niye o kadar horozu tutuyorsunuz orada? Biz kuluçkalık olarak tutuyoruz. Bizim yumurtacı tavuklarımız ayrı bir alandadır. Horozlu tavuklarımız ayrı bir alandadır. Yani onların çiftleşmesinden dolayı. Civciv için yani. Tabii ki civciv için kuluçkalık yumurta dediğimiz 10 tavuğa bir horoz gelecek şekilde bir kümes oluştururuz. Yani içinde 100 tane tavuk varsa 10 tane horoz atarız ve bunların yumurtalarını alırız, direkt kuluçka makinelerine koyarız. Protein değeri çok fazla yüksektir, besin değeri çok fazla yüksektir ama 27 gün falan sürmez. Yani bu yumurtanın kalitesini de artırıyor aynı zamanda. Tabii ki kalitesini de arttırır ama o yumurtanın anında tükenmesi lazım. Yani alındığı yumurta ertesi güne tükenmesi lazım. Peki horozlu yumurta mı diyeyim artık? Horozun sayesinde olan yumurtanın özel bir işareti, özel bir etiketi var mı? Nasıl anlayacağız tüketici olarak? Ayrı tutuyoruz biz onları. Ya zaten horozlu yumurtayı, yani kuluçkalık yumurtayı kolay kolay satmaz üreticiler. Satma, kendi mi tüketiyor? Kuluçkaya atarlar genelde. Kuluçka makinelerine atarlar. Çünkü onun bozulma olayı çok yüksektir. Ben çocukken hatırlıyorum ya, yumurtayı kırdım böyle 10-12 yaşındayım tavaya. İçinden o civcivin şeyi çıkmıştı işte. Nokta parçaları çıkmıştı mesela. O işte... O herhalde o zaman kuluçkalık yumurta mı oluyor? Tabii ki o kuluçkalık yumurta oluyor. Yani köy ortamında yetişen yumurtalarla tabii ki bizim ürettiğimiz yumurtalar. Mesela bir daha oradan yumurta almadık bunun içinden abuk sabuk böyle çıktı diye. Evet. Korktuk yani. Mesela bizim yaşı büyük olan tavuklarımız var. Evet. Artık biz onlara ataları diyoruz onların. Öyle ilgileniyoruz. Çünkü her canlı bizim için çok önemli. Arılara ayrı özen gösteriyoruz. Tavuklara ayrı özen gösteriyoruz. Ki arılar ne kadar bize saldırsa da, oramızı buramızı şişirse de seviyoruz yine de onları. İyi ki varlar. Mesela bu tavuklar strese girerler. Girdikleri zaman sarı yumurtanın kenarında böyle bir siyah nokta görürsünüz. Çoğu insan buna bu ne ya falan der. Aslında o stres noktasıdır. Strese neye giriyor tavuk? Ya tavuk çok acayip bir hayvan ya. Yani çok sıcak olur strese girerler, çok soğuk olur strese girerler. İşte kümesse bir atıyorum örnek vereyim 100 tane tavuk vardır. Siz buna bir 100 tavuk daha alırsınız. Moralleri bozulur. Bunların burada ne işi var? Tribi atarlar. Yumurtayı keserler. Horozları da paylaşamaz o zaman bunlar. Tabii ki horozları da paylaşmazlar. Horoz için ama bu çok büyük bir keyiftir. Çünkü istediği gibi takılabilir sürü içerisinde. Zaten 10 tane tavuğa bir horoz. İnanın yetersiz oluyor ya. Yani öyle horozlar var ki çok maşallah diyeyim. Yani çok enteresan şeyler yaşanıyor. Böyle bir sistemi vardır yani. Evet, evet. Yani tabii hiç bilmediğimiz bir sektör olduğu için merak ediyoruz, soruyoruz tabii ki. Bunun ticarete dönüştürme noktasında da hani başarılısınız zaten. Hani ben listenize sonradan baktım. Olumlu yorumlar var. Olumsuz yorumlar da var tabii ki. Olmuyor değil. Yani işte yumurta kırıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Ya bunlar zaten her sektörde, her üründe oluyor. Olmazsa zaten problem var. Yani başarılarınız daim olsun. Gerçekten güzel bir girişim. Yani daha da fazla üzerine koya koya gidersiniz diye düşünüyorum. İnşallah. Çünkü zor bir sektör. Yani yumurtayı kargolama telaşı, paketleme telaşı, işte müşteriye ulaştığı zaman kırılacak mı, kırılmayacak mı? Yani bunlar bir şey gibi değil, yani herhangi bir ürünü paketleyip hadi sipariş geldi gönderelim değil. Her ürünle ayrı ayrı ilgilenmeniz gereken bir sektör aslında. O kadar tavuk da zaten kolay değil onları yönetmek. Evet. Gerçekten zor bir iş, zor bir sektör.
Ama satışlarınız inşallah katlana katlana artar. Ya bundan inşallah sonra. ama tabii ki çok büyük sorunlarımız da var. Yani televizyonlarda aksedildiği gibi aslında tavuk ya da yumurta üretimi böyle değil. Mesela geçen sene buna da müsaade ederseniz değinmek istiyorum. Tabii. Geçen sene mesela 4,5 liradan 5 liradan 30'lu viyoller satıldı bu ülkede. Neden? Çünkü Irak'tan yoğun bir şekilde yumurta geri döndü. Çeşitli nedenlerden dolayı. Yumurtalar geri döndü ve bunlar iç piyasaya sürüldü. Ve bildiğimiz Avrupa yakasında bazı noktalarda diyeyim size 2 tane 30'lu yumurtayı 9 liradan satan yerlerimiz oldu. Çok ucuza verildiği zaman şu anda aslında ederine satıldığı halde insanlar ya bu çok pahalı, inanılmaz derecede işte fahiş fiyat. Pahalı ama ya yine bence. Aslında pahalı değil mi? Tugay Bey. Yani eğer 1. sınıf bir yumurta üretiyorsanız ki biz çeşitli yem rasyonları kullanarak bunu yapıyoruz. Bu da işte yeniden annemin bana söylediği şey, oğlum tavuk ne yerse onu çıkartır, ona göre dene dedi. Çünkü lezzeti verir. Ve çeşitli denemelerin sonunda aslında farklı ürünlerin birleşmesiyle hiçbir kimyasal madde kullanmaya gerek duymadan. Mesela biz Çanakkale'den zehir acı denilen pul biberi getiriyoruz. İşte kapya biber getiriyoruz. Marigot çiçeği getiriyoruz. İşte kadife çiçeği getiriyoruz. Bunları yediriyoruz. Çünkü ne kadar da olursa olsun siz 7.000 tavuk, evet bizim serbest gezen barkodumuz var. Organik üretim yapmıyoruz. Çünkü organik tavuk barkodunu alabilmeniz için size sunulan organik yemi tüketmeniz lazım. Tükettirmeniz lazım. Bu da çok değişik tatlara, çok değişik kokulara, ağır şeylere neden oluyor. Ama tabii ki halkımıza işte organik diye farklı bir dayatılma var. Ki ben de mağazaları geziyorum mesela. Çeşitli alışveriş merkezlerine gidiyorum. 2 çeşit ıspanak var. Aslında ikisi de aynı. Bir tanesi organik değil. 3 lira atıyorum kilosu. Öbürü organik adı altında 15 liraya satılıyor. Madem organik, hiçbir madde kullanmıyorsun. Daha uygun olması lazım. Evet. Daha tüketiciye hitap etmesi lazım. Ama işte yumurtada mesela geçen gün Yumurta Birliği Başkanı'nın konuştu, onları da takip ediyorum. Yumurta Birliği Başkanı var. Tabii ki Öyle çok ben büyük. Tabii Yumurta Birliği Başkanı bu piyasayı işte belirleyen, yumurta fiyatlarını belirleyen çok büyük üreticiler var. Bu ülkede çok işini düzgün yapan üreticiler var. İyi mücadele eden küçük üreticiler de var. Ve hep şuna da takılıyorum. İşte hep aracılar deniyor. İşte aracılar şöyle, aracılar böyle, aracılar işte şöyle kötü, şöyle böyle falan ama şimdi şöyle de bir düşünmek lazım. Mesela bir arkadaşımız Ağrı'nın veya işte sırf Ağrı demeyeyim de işte Doğu'nun veya başka bir ilin başka bir ucra köşesinde bir tavuk çiftliği açıyor. İnsanlardaki direkt düşünce yapısı şu. Abi ben işte 10.000 tane tavuk atsam içine işte günde 8.000 tane yumurta alırım. Bunu da 1 liradan satsam günde 8.000 lira para kazanırım. Güzel para. Bu böyle değil ama. Bu böyle değil. Sonra bu çiftlikler açılıyor. Bu çiftlikler açıldıktan sonra yumurtalar birikiyor. Çünkü pazar oluşturulmadan açılan çiftlikler. Bunun yumurtasını kim satacak iç piyasaya? Bir aracıya ihtiyaç var. Tabii. Demek ki aracılar o kadar kötü insanlar değiller. Yani bizim de çalıştığımız insanlar var. Bizim de yaptığımız işler var. Çünkü dışarıdaki bir üreticinin hiç interneti bilmeyen üreticilerimiz var. Trendyol'un, Hepsi Burada'nın ya da değişik işte Amazon'un bilmem neyin yani çeşitli bir sürü siz daha iyi biliyorsunuz platformlar var. Ve bunları bilmeyen, hayatında bilgisayarı açmamış üreticilerimiz var. Bunların pazarını oluşturmak için birilerine de ihtiyaç var. Elbette. Birilerine de ihtiyaç var. Bu konuyla ilgili tabii ki bu aracılar devreye giriyor ve daha sonradan durum biraz kritikleştiği zaman suçlanan insanlar bu arkadaşlarımız oluyor. Ben buna da aslında üzülüyorum. Yani bu kadar kötü olmamalı. Çünkü birebir aktif parakende tüketicisine bu insanları ulaştırıyorlar. Doğru. Yani oraya ne kadar desteklerseniz tüketici tarafına Tabii o ki. kadar Tabii ki. aslında ucuz da ürün ulaşır. Yani benim bildiğim bir yerde stok azsa, yani mala talep çok ama mal azsa, satılan mal azsa onun fiyatı yükseliyor bir bakıma. Tabii ki. Siz şimdi diyorsunuz aynen 8.000 tane yumurta her gün çıkıyor, birikiyor. Kime satacaksın Kime bunu? satacak? Yani eğer bunu bir aracı doğru yönlendirmiyorsa, doğru bir şekilde yönlendirmiyorsa ki pandemide zaten çok talep gördü. İnternetten yumurta, tuvalet kağıdı, işte bal, ekmek, süt, su, bunlar hep pandemiden sonra aslında internetten çok satılmaya başlandı. Talep görmeye başladı çünkü. O yüzden çok
doğru yerdesiniz bence. Doğru bir sektördesiniz. Zor ama doğru bir sektördesiniz. Katlanarak artacaktır. Bu emekleriniz zaten karşılığını bulur diye düşünüyorum. Ben tabii böyle bilmiyordum açıkçası. Yani bu kadar çok detaylı bilmiyordum. Biz zannediyoruz ki tüketiciler olarak hani yumurta sonuçta alt üstü. Hani paketlenir gider müşteriye. Yani çok da şey yapmamak lazım. Yani detaylandırmamak lazım diye düşünüyorduk. Ama arkasında büyük bir operasyon, arkasında büyük bir emek, bir bilgi birikimi. Herkes yumurta satamaz o zaman. Yani ben onu görüyorum. Satar ama hani al satçıysa satar. Yani yetiştirip de satmak biraz zor. Onun biraz sistemi daha farklı. Evet. Yani tavuklara verdiğiniz sudan, yani tavuk için konuşuyorum. Tavuklara verdiğiniz sudan işte yedirdiğiniz yeme kadar, ısı durumuna kadar. İşte 8 saatlik uykularına çok özen göstermeniz lazım. Tavukların. Tabii ki 8 saat günde uyumaları lazım. İşte bazı üreticilerimiz ışıkları açıyorlar, 7-24 yumurta almaya Bebek gibi bakıyorsunuz tavuklara. Tabii ki, aynen öyle. Çünkü bir canlılar. Strese giriyor. Tabii bizim web sitemize baktığınız zaman en alttaki ibarede iş arkadaşlarımız diye geçiyor. Tabii onlar bizim iş arkadaşlarımız. Yani tavuklarımız, işte birkaç tane küçük başımız var. Çünkü ileride küçük başla ilgili bir projemiz var. Onu geliştirmek için. Bir yerde duymuştum ya, tavuklara müzik dinletiyorlarmış. Ben de dinletiyorum. Strese girmesin diye. Evet. Ya da strese girince çıksın diye. Evet. Ben Bach dinletiyorum. Mozart dinletiyorum. Beethoven dinletiyorum. Her gün sabah 8'de açıyoruz. Akşama kadar güneş enerjisiyle radyo, yine Trendyol'dan satın aldığımız güneş enerjisiyle çalışan radyolarımızla bunları dinletiyoruz ve gerçekten çok farklı oluyor. Yani tavuklar normalde insanlardan kaçar. Geliyorlar, işte Instagram adresimizde de paylaşıyorum bazen bunları. Geliyorlar, üstümüze çıkıyorlar, biz onları seviyoruz. İşte öpüyoruz, kokluyoruz. Böyle ilgileniyoruz. Nasılsınız diyoruz, cevap veriyorlar. Yani bazen işte eşimle falan gidiyoruz veya bir misafirimiz geldiği zaman ya siz ne yapıyorsunuz falan diyor ama canlılar yani sonuçta tepki veriyorlar. Bizi tek sevmeyenler arılarımız. Arılarımız bizi hiç sevmiyorlar. Onların kulağı yok zaten müzik dinliyor. Evet, sahibini tanımayan tek hayvan. Tabii ki onlar da haklılar. Ballarını alıyoruz ama karşılığında onlara yaşam alanı sağlıyoruz. Onlara destek oluyoruz. Ölmemelerini sağlıyoruz. Ya işini sevmek de bu demek ya aslında baktığınız zaman. İşini seven insan, işine sahip çıkan insandır. Ben yani işine aşık, işini seven bir insan gördüm karşımda. Hani bakmayın benim güldüğüme, ki birçok kişi gülüyordur buna biz belki ama. Yani siz bunu yapıyorsunuz ve gerçekten büyük bir emek. Takdir ediyorum sizi ya. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani böyle olmazsa zaten olmuyor ya. Evet. Yani sadece işte bu bir yumurta makinesi, versin bana yumurta. Öldüğü zaman da artık ölsün, ne yapayım, kesin ben bunu ettik satayım falan tarzında olduğu zaman. Ben kesemem ki o tavuğu ya. Müziği dinletmişim, o kadar beslemişim, sevmişim. İşte yani yüzden... bağrıma basmışım. Gökçeada'daki çifliklere biz gitmiyoruz eşimle. Orada kesimcimiz ayrı bizim. Tavuk da yiyemem yani. Şu an akşam tavuk yiyemeyeceğim. Ya en iyi gıda aslında. Tabii. Yani protein olsun. Eğer gerçekten hakiki bir tavuksa, ki 2,5 saatten önce kaynamıyor zaten tavuklarımız. Çok önemli bir besin kaynağı. Evet, suyundan ayrı faydalanıyorsunuz, etinden ayrı, kemiğinden ayrı, her şeyinden ayrı faydalanıyorsunuz. Kesinlikle. Bir de malum durumlarda en uygun tavuk eti. Evet. Yani malum ülkemizin hali, tüm dünyanın aslında hali şu anda ekonomik olarak böyle. Böyle bir satış durumumuz var. İnşallah geliştireceğiz kendimizi. Daha ilerlere doğru gideceğiz. Eşim ilgileniyor Instagram ve reklam alanlarıyla. Ben daha çok arka alandayım. Çünkü herkes zannediyorum ki şunu zannediyor. Yani e-ticaret yaptığınız zaman size sipariş geliyor. Siz buradan paketi alıyorsunuz. Kargoya veriyorsunuz, bitti. Evet. Hiç öyle bir şey yok. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Bütün e-ticaretçi arkadaşlarımız aşırı mücadele ediyorlar. Her alanda. Yani tedarik anlamında veya başka bir şey anlamda, kargolama anlamında takip ediyorlar ve çok zor bir iş yapılıyor. Kesinlikle. Hiç öyle anlatıldığı gibi işte ben buradan bu bardağı aldım 3 liraya, öbür tarafa 5 liraya verdim gibi bir durum söz konusu olmuyor. Zorlanılan durumlar oluyor, stoklarda sıkıntı oluyor. Ya en basitinden biz bir koli bulamıyoruz ya. Yani o gün mesela size gelen yumurtayı normal bir koliyle, ki derme çatma bir koliyle gönderdim size. Başka bir koliyi kestim, biçtim, yapıştırdım falan, koydum, öyle gönderdim. O koliyi bulmak için ben tam 2,5 saat aradım. Bütün kolicileri gezdim. Tek tek gezdim. Ama bulamadık. Tedarik anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Artık mücadele ediyoruz. Kendimizi geliştirerek, stoklarımızı güçlendirerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Tüketicilerimiz inşallah memnun olurlar. Tabii ki inşallah. Çünkü sonuçta herkes
evine, sofrasına bir şeyler koymak için bunu getiriyor. Açıkçası e-ticaretin sizin gibi satıcılara ihtiyacı var gerçekten. Teşekkür ederim. Yani bu sektörü büyütecek, bu sektörü geliştirecek olan sizlersiniz. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ederim memnun davet oldum ettiğiniz için. tanıştığıma. Çok sağ olun. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şahane bir ekibiniz var. Hepiniz çok güler yüzlüsünüz. Sağ olun. Ve ilk başta da söylediğim gibi gerçekten çok faydalı bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. İnşallah çok devam eder. Yani sizin videolarınızı izleyerek ben kendimi geliştirdim. Harika. Trendyol'da nasıl satıcı olunacağını ben sizden öğrendim. Süper. E-ticarette nasıl hareket edilmesi gerektiğini ben sizin videolarınızdan öğrendim. Ve çok büyük paralar verilerek eğitim alınacak videoları siz şu an ücretsiz olarak herkese sunuyorsunuz. Ben de bu anlamda size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz şahanesiniz. Elimizden çok teşekkürler geldiğince. davet ettiğiniz için. Siz de sağ olun. Siz de bu ve buna benzer hikayeleriniz varsa bu videonun altına yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Ben tüm yorumları tek tek okuyorum ve mutlaka geri dönüş yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.